bir nevi karşılaştırmış ve eleştirmiş olduk. Okay, one great moment in tennis history, which I remember it like it was yesterday, when you played against Federer in Wimbledon. I think it was 2008. And you came down and sat next to him for about almost a minute, and you chatted with him, and that was just a great moment for me to remember as an ex-tennis player and a tennis coach. What went through your mind? Why did you sit with him? What did you talk to him about? Can you tell the Turkish tennis fans, if it's not a secret? It's kind of, yeah, I tell you guys, but it goes more back in the history. With Roger, we used to practice a lot of times. We were good buddies. We played a lot of doubles tournaments together. And when he was younger, one time, because Roger was also a big hockey fan, ice hockey fan. So one time we went before Indian Wells to practice in LA. And that time we stayed in LA 1 week. We practiced every day, in the morning, in the afternoon, and I don't think there was one practice he would completely finish with me. He always quit after hour 15, and he said he doesn't play against me more. And in the evening, we went for a hockey games to watch some Slovak players there. And that time I told him, once we were, like, again, after one of the practices, he was pissed. He threw all his rackets behind the fence. He didn't finish the practice with me. I finished with his coach, Peter Lundgren. And how we were driving, I told him, like, look, Roger, you just have to keep going. And I made it for fun. Once you're going to beat me, then you're going to become a good player. And basically in 2008, when we played in the Wimbledon, it was after my 2 surgeries. I knew that it's one of my last tournaments on ATP. Before the last changeover, I said to him, and that's what I told him, like, look, now you beat me first time and you become a good player. So that's why we were laughing. Perfect memory. Evet arkadaşlar, tenis tarihinin muhteşem bir hatırasını şu anda Dominik bize kendi özel anılarını açarak anlattı. Gerçekten çok güzel bir anı. Onu Türkçe'ye çevireyim size istiyorsanız. Ben diyor Federer'de, ben de hokey izlemeyi seven iki kişiydik diyor. Ve bir zamanlar Los Angeles'a gitmiştik. Los Angeles'ta antrenman yapıyorduk. Ve genelde diyor antrenmanları diyor benimle yaparken Roger Federer hep yarıda bırakıyordu diyor. 1,5 saat, 1 saatten sonra diyor antrenmanı bırakıyordu ve ben onun antrenörüyle devam ediyordum diyor. Hatta seninle antrenman yapamıyorum, çok zorlanıyorum, çok yoruluyorum diye de sitem ediyormuş Federer. Bir günde yine böyle antrenman yaparlarken Federer antrenmanı yarıda kesiyor. Ve yarıda kestikten sonra koçuyla Dominik antrenmana devam ediyor. Antrenman bittikten sonra arabaya biniyorlar. Arabada bir hokey maçını, o zamanki Slovak hokey oyuncularının maçını izlemeye gidiyorlar. Ve bu esnada Federer'e diyor ki Dominik, bak diyor beni yenmeye başladıktan sonra diyor o zaman işte iyi bir oyuncu olduğunu diyor sana söyleyeceğim diyor. O zaman iyi bir oyuncu olduğunu anlaman lazım diyor. 2008'de de artık omuz ameliyatlarından sonra Dominik ciddi omuz ameliyatları geçirdikten sonra ATP hayatının kariyerinin sonuna geldiğinde Federer'le oynuyor. Federer'le oynadığı maç esnasında da artık son change'de Federer'in yanına oturuyor. Hatırlıyor musun diyor, Los Angeles'ta antrenmanı yarıda bıraktıktan sonra ben sana söylemiştim. Beni yendikten sonra artık iyi bir tenisçi olduğunu ispatlamış olursun demiştim diyor. İşte o anda bu andır demiş ve o tenis tarihine geçmiş en tatlı, en muhteşem anılardan biri Dominik'le Federer'in beraber oturmasında yapılan bu konuşma bununla ilgiliymiş arkadaşlar. Those are some great stories, Dominik. I mean, thank you very much for sharing these with us. It's very important for
for Turkish players to listen to these, because Federer didn't just become Federer out of the blue. He had to work his way. He had to play you. He had to lose to you, and then work harder and start beating you, and work harder to stay at that level. Federer said one very, very nice thing. After when he started to practice with Tony Roach, he realized that to become legend or greatest, even he with his talent has to work hard. And he said, every tennis player to become good has to hit that 1 million tennis shots. I mean, everybody has to go through it. If you don't go through it, then you never become good. Evet, yani demin dediğim gibi Federer kendiliğinden Federer olmadı. Gördüğünüz gibi Federer de belli yaşlarda belli oyunculara yenilerek, belli oyuncularla maçlar yaparak seviye seviye Federer olma yolunda ilerledi. Yani doğduğunda muhteşem bir kabiliyet olarak doğmuş olsa bile o kabiliyeti doğru törpülemek zorundaydı. Ve Federer'in de söylediği çok güzel bir şey var diyor Dominik. İyi bir oyuncu olmak öyle kolay bir şey değil. En az 1 milyon tenis topuna, tabii öyle basit bir şekilde değil, konsantre ve doğru bir şekilde en az 1 milyon tenis topuna vurman gerekli diye kendisi söylüyor. Dominik, we're about